Dünyanın en küçük ibadethanelerinden bir tanesi var. Çünkü Christoph Kolomb onun için adeta bir takıntı. Manzara da güzel yalnız, güzel yere kurmuş. Marbella bu lüks yaşamıyla şöyle skandallara da imza atmış. Kara para aklamanın gece kulüpleriyle, gece hayatıyla da ünlü bir yer. Jet Sosyete'yi çekmek için Costa del Sol'deki, buraya Costa del Sol dendiği gibi Costa del Golf de deniyor. Çünkü şu an geldiğimiz yer ise Portakal Meydanı, Plaza de los Naranjos diye geçiyor. Dali'nin o sürrealist heykelleriyle birlikte Akdeniz'e ulaşıyor olması. Çünkü burada Dali'nin oturan Don Quixote heykeli var. Herkese merhaba, ben Büşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Malaga ve Marbella arasında Colomares Kalesi'ndeyiz. Bu kale Christoph Kolomb'a adanmış ikonik bir yapı. Aynı zamanda bu videomuz Marbella videosu olacak. Marbella'da bilmeyenler için hemen söyleyeyim, İspanya'nın güneyinde multimilyonerlerin şehri diyebiliriz. O zaman haydi gelin videomuza başlayalım. Bir yandan da videoya yeni gelenler için kendimden de bahsedeyim. Madrid'de yaşıyorum. Noel tatilindeyiz. Madrid'den araba kiralayıp geldik. Neden buraya geldik? Çünkü Madrid bayağı bir soğumuştu. Dedik ki biz hazır tatil varken güneye kaçalım. Havada gördüğünüz gibi çok güzel. Mont giymeye bile gerek duymadım. Christoph Kolomb'a adanmış bu yapı bir doktor tarafından, mimar bile olmayan bir kişi tarafından tasarlanıyor. Doktor Esteban Martin tarafından tasarlanıyor. Çünkü Christoph Kolomb onun için adeta bir takıntı. O yüzden burayı tasarlamış ve her bir detayı Christoph Kolomb'a adanmış. Şimdi içine doğru girmeye başladık. Buranın ismi her ne kadar Colomares Kalesi olsa da aslında bir kale olarak inşa edilmemiş. Savunma amaçlı olarak hiç kullanılmamış. Kraliyet üyelerinden kimse de kullanmamış. Tam olarak simgesel bir yapı aslında. Dediğim gibi bir doktorun takıntısıyla başlayan ve simgesel olarak kullanılan bir yapı. Ama çok turistik bir yer haline gelmiş çünkü gerçekten çok güzel bir yapı. Aynı zamanda gemi detayları da var. Gemi gibi görünen detaylar da var. Şimdi detayları tek tek gezeceğiz. Burada dünyanın en küçük ibadethanelerinden bir tanesi var. 1,59 metre kadar bir alan. Yalnızca bir kişinin girebildiği, yalnızca bir kişinin ibadet edebildiği bir alan var burada. Aynı zamanda o yüzden de ünlü. Burada müze kısmı var galiba. Çok tatlı. Christoph Kolomb'un yazışmaları var burada, el yazmaları var. Ben burayı Instagram'da influencerlardan görmüştüm. Çok güzel videolar ve fotoğraf kareleri çıkıyor. Gerçekten fotoğraf seviyorsanız gelip burada fotoğraf çektirebilirsiniz. Castillo de Colomares, Christoph Kolomb'a yani Amerika'nın keşfine adanmış eşsiz bir anıt. Adeta bir peri masalı gibi görünüyor. Bu yüzden de fotoğraf çekimleri ve video çekimleri için çok popüler. Mimari olarak gotik, romanesk ve muhedar gibi farklı mimari etkileri bir araya getirmiş. 1987-1994 yılları arasında Doktor Esteban Martin tarafından Christoph Kolomb'un hayatını ve deniz seferlerini anlatan bir anıt olarak inşa edilmiş. Proje yaklaşık 7 yıl sürmüş ve tamamen taş, tuğla ve betonla sadece 2-3 işçiyle, büyük makineler kullanılmadan tamamen el işçiliğiyle yaptırılmış. Yani burası bir devlet projesi değil, takıntı seviyesinde bir kişisel tutku diyebiliriz. Christoph Kolomb'a adanmış en büyük anıtlardan biri olarak kabul ediliyormuş. Kalede gördüğünüz her bir stil bilinçli olarak koyulmuş. Kolomb'un yolculuğunun geçtiği kültürleri tek bir yapıda anlatmak için yapılmış. Kalede özellikle dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Christoph Kolomb'un 3 gemisinin ismi var. Santa Maria, Pinta ve Palos.
Bunlar detay olarak yerleştirilmiş ve isim olarak da işlenmiş taşlara. Mimar burayı yaptırırken, aslında mimar olmayan doktor burayı yaptırırken hayalinde Kristof Kolomb'un mezarının da buraya taşınması varmış ama tabii ki öyle bir şey olmamış. Zaten Kristof Kolomb'un mezarı Sevilla Katedrali'nde olsa da kemikleriyle ilgili hala tartışmalar devam etmekte. Sevilla, Santo Domingo ve Havana arasında yüzyıllardır tartışmalı olarak bu tarihe geçmiş. Aynı zamanda kale bilinçli olarak tamamlanmamış çünkü mimara göre Kristof Kolomb'un hikayesi de asla bitmemiş. Tepede olduğu için Costa del Sol kıyılarına bakıyor, yani Akdeniz'e. Çok güzel bir manzarası var. Akdeniz kıyılarında sanki Bodrum'a bakıyorum. Gelir misin? Bodrum'daki o beyaz evlere bakıyor gibiyim. Multimilyonerlerin olduğu bir şehir Marbella. Birazdan orayı da gezeceğiz. Ayrıca burada seyir terası gibi küçük bir alan da yapmışlar. Fotoğraflar için uygun, manzarayı seyretmek için bir köşe. Manzaraya bakalım ve Marbella'ya doğru ilerleyelim. Ama bir şey belirtmek istiyorum. Buraya çok yakın Mariposa Parkı var. Bir sürü binlerce kelebeğin bir sürü kelebeğin olduğu bir park burası. Çok yakın ama biz vaktimiz çok olmadığı için uğrayamayacağız. Buraya gelirseniz oraya da uğramanızı tavsiye ederim. Oo, bunun burası kayalık. Hatta bunun altında bir yapı da varmış. Kalıntılar falan var burada. Manzara da güzel yalnız. Güzel yere kurmuş. Keyifli. Kale daha güzel görünüyor aşağıda. Arkadaşlar şimdi Marbella'ya geldik. Marbella'da Puerto Banús'tayız. Ama önce Marbella hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Marbella, İspanya'nın Monaco'su diyebiliriz. Hollywood yıldızlarının, futbolcuların, iş adamlarının yazlıklarının olduğu jet sosyetenin sıklıkla vakit geçirdiği bir yer. Şimdi Port'u biraz gezelim. Oradan da Marbella şehir merkezine gideceğiz. Port şehir merkezine yaklaşık 6 kilometre falan uzaklıkta. Arabayla 10-15 dakika bir mesafede bulunuyor. Biraz Port'ta yürüyelim. Daha sonra Marbella merkezi gezeceğiz. Çünkü Marbella, Old Town, işte şehir merkezi, plaj kısmı gerçekten güzel. Hadi birlikte yürüyelim. Port'u kuran kişinin adı Jose Banús. Zaten Port'un da adı Banús. Buraya jet sosyeteyi çekmek için Costa del Sol'deki bu turizm kısmını hareketlendirmek için kurmuş burayı. Özellikle dünya markalarından lüks markaları buraya getiriyor. Port çevresinde hepsini görebiliyoruz. Birazdan onları da çekerim. Ayrıca bir de şunu fark ettim. İspanyoldan çok İngiliz, Fransız, İtalyan duyabiliyorsunuz. Çok fazla göçmen var. Port'ta yatların bayraklarına baktığımızda da çok fazla İngiliz bayrağı da görebiliyoruz. Farklı ülkelerin bayraklarını da görebiliyoruz. Zaten İspanyolca konuşmaya çalışıyorum. Restoranlarda, mağazalarda falan İspanyolca konuşmuyorlar. Direkt İngilizce konuşuyor herkes. Çalışanlar bile belki de İspanyol değil. İspanyolsa da az İspanyol var gibi gördüm, yani gözlemledim. Çok fazla göçmen var. Özellikle Hollywood yıldızları ve futbolcularının gece hayatı için de uğrak noktası burası. Çünkü Avrupa'nın en güneyinde olduğu için hava hem çok fazla sıcak, tam yaz tatili moduna girilebilecek bir yer. Hem de gece kulüpleriyle, gece hayatıyla da ünlü bir yer. O yüzden İspanya'dan biz ruhen, yani Endülüs bölgesinden ruhen ayrılmış olarak gördük burayı. Yapısal olarak benzese de dediğim gibi içerik ve tarz olarak bence ayrılmış. Gezerken de sokaklarda bunu fark ediyorsunuz. Biraz önce şunu fark ettik yürürken. Sokakları yıkıyorlardı. Sokakları beyaz sabunla yıkıyorlardı. Şok olduk. Dedik ki mis gibi kokuyor. Bu işin espri kısmı ama böyle. Marbella bu lüks yaşamıyla şöyle skandallara da imza atmış. Kara para aklamanın çok yoğun olduğu bir döneme imza atmış. Bununla ilgili büyük operasyonlar da yapılmış Marbella'da. 1990'ların başlarından 2000'lere kadar maalesef kontrolsüzce devam etmiş bu kara para aklama olayları. 2006 yılında Operasyon Malaya denilen bir operasyon düzenleniyor. 100'den fazla kişi hakkında soruşturma açılıyor. 30'dan fazla kişi tutuklanıyor. İspanya tarihinde bir ilk yaşanarak Marbella Belediyesi hükümet tarafından resmen kapatılıyor ve yerine devlet tarafından atanan kişiler geliyor. Bu İspanya tarihinde ilginç bir örnek olarak kalmış. Daha sonrasında Marbella nasıl toparlıyor? İmaj çalışmaları yaparak, daha fazla sıkı denetimler yapılarak bu
kara para aklama olayları düzeltiliyor diyebiliriz ama maalesef böyle büyük bir skandala da imza atmış Marbella. Şimdi de şehir merkezine geldik. Park de Alameda'dayız. Burası aslında şehrin ortasında küçük bir park, nefes almalık bir alan diyebiliriz. Burayı gezmemizin asıl nedeni Dali'nin orijinal heykellerinin burada bulunması. Yani aslında bir açık hava müzesi gibi de burası. Aynı zamanda Akdeniz'e çıkıyor. Şimdi bu parkı gezelim. Yanımda kocaman bir havuz görüyorum. Zaten palmiye ağaçları, kocaman ağaçlar var. Yeşil. Böyle çok tatlı bir alan. Böyle şehrin ortasında yazın gölge, kışın böyle tatlı bir havası olan bir park. Çok büyük değil zaten. Küçük ama yeşil bir park. O yüzden sevdim ben. Bugün 31 Aralık, bu akşam yılbaşı akşamı. Yılbaşını da Marbella'da kutlamış olacağız. Böyle küçük çocuklar için bir alan da yapmışlar. Asıl istediğim yere gidiyoruz şu an. Burası akşam da çok güzel. Yılbaşı ışıklarıyla, küçük Noel pazarıyla ve Dali'nin heykelleriyle çok tatlı bir yere dönüşmüş. Ben burayı internetten gördüğümde Dali'nin heykelleri var yazıyordu. Reprodüksiyon gibi düşündüm. Orijinal eserlerini koyacaklarını düşünmemiştim. Gerçekten Dali'nin orijinal heykelleri burada var. Zaten Dali'nin heykelleri alanı gibi de bir ismi var burasının. Açık hava müzesi gibi. Ben çok sevdim o yüzden burayı. Burasının adı Avenida del Mar, yani Deniz Caddesi diye de geçiyor. Burası Eskişehir'den, yani birazdan gideceğimiz Eskişehir'den denize çıkan, yani sahillerin, beachlerin olduğu yere çıkan bir cadde. Aynı zamanda dediğim gibi Dali heykelleri var. Bu yüzden de önemli bir yer. Aslında çok uzun bir yer değil, kısa bir cadde ama Dali'nin o sürrealist heykelleriyle birlikte Akdeniz'e ulaşıyor olması çok tatlı, çok güzel bir his yaratıyor. Heykelleri seyrederek Akdeniz'e ulaşabiliyorsunuz. Ben buraya dün akşam da biraz dolaştık. Akşam ışıklarıyla da çok güzel. Videoya zaten ekleyeceğim. Bu akşam da dolaşacağız burayı. Denize doğru ilerleyelim. Ya belki bu Noel süsleri, bu yılbaşı atmosferi olmasa, sadece heykeller olsa yine güzel de bilmiyorum, şu an daha tatlı geldi bana. Marbella'yı genel olarak sevdim ama şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Eğer lüks yaşam seviyorsanız, gideyim işte lüks portlarda gezeyim, lüks otellerde kalayım ya da öyle bir yaşantı göreyim diyorsanız Marbella'ya gelebilirsiniz. Ama tarihi anlamda bence işte Granada, Malaga da çok yakın zaten. Burası hatta Malaga'ya bağlı. Granada, Malaga'daki o tarihi yerleri, sarayları gezmek bence çok daha keyifli. Biz neden geldik? İspanya'nın birçok şehrini zaten görmüştük. Marbella'yı da görmemiş olmak istemedik. Hem sezonu değil, çok yüksek fiyatlar yok. Hem de turist kalabalığı yok. O yüzden gidelim Marbella'yı görelim. Madrid soğukken, bu taraf sıcakken burada vakit geçirelim. Yılbaşına burada girelim istedik. Yol boyunca bir sürü heykel var ama buna özellikle dikkat çekmek istiyorum. Çünkü burada Dali'nin oturan Don Quixote heykeli var. Don Quixote eserini zaten hepiniz biliyorsunuzdur. O yüzden bunu özellikle belirtmek istedim. Yani yol boyunca bir sürü var ama o özellikle benim ilgimi çekti. O zaman denize doğru devam edelim. Çocuk çığlıkları arasında o kadar deniz görünmüyor ki, deniz ve bulut ayrımı yok şu anda. Bizim burada olacağımız 3 gün boyunca burası full güneş gösteriyordu. Geleceğimiz günler yaklaştıkça böyle kaydı ve yalnızca dün güneşliydi. Bugün maalesef hava bulutlu ama sıcak, yani Madrid kadar soğuk değil. Burası da sahil kısmı. Zaten burada bir sürü Costa del Sol olduğu için sahil ve beach kısmı var. Ama burası dediğim gibi o caddenin hemen bittiği yerde olan sahil kısmı. Ama burada çok oyalanmayalım, Eskişehir'e doğru ilerleyelim. Şimdi deniz kısmı arkamızda kaldı. Yani Dali'nin heykelleri tam arkamda, o park. Parktan dönüyoruz. Hemen geldiğimiz yer burası normal büyük şu anki yeni çarşı. Upuzun bir cadde burası ve yeni markalar, mağazaların hepsi burada. Tam arka tarafında ise Eskişehir var. Cascais Antigo. Şimdi oraya gireceğiz. Birlikte yürüyelim. Marbella portakal ağaçlarıyla ünlü. O yüzden bu hem bu yeni şehir caddesinde hem Eskişehir'in içinde bir sürü portakal ağaçları göreceğiz. Aynı zamanda bir de portakal meydanı var. Oraya da gideceğiz. Ama özellikle belirtmek istedim çünkü buralarda da portakal ağaçlarını görebiliyoruz. Hemen burada
Bu tarafta yokmuş, bu tarafta var. Mesela hemen burada bir tane portakal ağacı var. Turuncu Gezgin kanalına da uygun bir şehirdeyiz. Beyaz badanalı evleriyle ünlü, videonun başından beri söylediğim gibi. Butik dükkanlar, işte restoranlar, kafeler, yani çarşı aslında burası. Mağazalar, dükkanlar, alışveriş yapabileceğiniz alanlar. Böyle tatlı sokakları yavaşça gezelim. Fotoğraflık bir sürü alan var. Keyifli ama gezmesi. Yazın da güzel olur ama yazın çok turist olacağını düşünüyorum burada. Belki baharda daha keyifli olabilir. Ama kışın da keyifliymiş. Sadece biz fazla yılbaşı gününde geldik. Yarın tahmin ediyorum ki her yerde olduğu gibi burası komple kapalı olacak. Zaten biz dönüş yolunda olacağız ama bir tık daha hareketli bir zamanda da gelinebilir buraya, bahar gibi. Marbella'yı 3'e bölebiliriz arkadaşlar. Birincisi o port kısmının olduğu taraf. Orası çok daha lüks yaşamın olduğu yer. Bir de o tarafta villalar ve çok lüks oteller var. Yani yaklaşık 6 kilometre falan buradan orası. Şehir merkezinden. Şehir merkezi Casca Antiguo, dediğim gibi zaten gördüğünüz de üzere biraz daha Endülüs kültürü ve daha eski, daha tarihi bir yer. Üçüncü kısım ise Marbella'yı ünlü yapan şeylerden bir tanesi. Buraya Costa del Sol dendiği gibi Costa del Golf de deniyor. Çünkü çok fazla golf sahası alanı var. Bu zengin lüks yaşamın yanında golf sahası olmazsa olmaz alanlardan bir tanesine dönüşmüş. Şu an geldiğimiz yer ise Portakal Meydanı, Plaza de los Naranjos diye geçiyor. Çünkü burada çok fazla portakal ağaçları var. Meydanın çevresi boyunca portakal ağaçlarını görebiliyoruz. Ayrıca burası Casca Antiguo'nun merkezi de diyebilirim. Belediye binası burada. Restoranlar yine bu çevrede toplanmış. Güzel, önemli meydanlardan bir tanesi. Marbella'ya gelirseniz zaten uğrayacağınız yerlerden de bir tanesi. Bir de dikkatimi çeken bir şey var. Restoranların menülerinin bazıları golf çantalarının içine koyulmuş. Şurada arkamda var sanırım bir tane. Hemen ona da bakalım. İlginç geldi bana. Böyle golf çantası yapmışlar menüyü de. Hazır gelmişken bu arada fiyat da söyleyeyim. Kalamar, kızarmış kalamar tabağı. Sanırım porsiyonları büyük oluyor bunların ama 20 euro. Kızarmış balık 16 euro. Kızarmış ahtapot tabağı ya da Galicia usulü ahtapot tabağı var. 23 euro gibi fiyatları var. Burası eskiden kalenin içinde, yani surların içinde kalıyormuş. Şu anda kaleden yine kalıntılar var ama tamamen bir surla çevrili ya da kaleyle çevrili değil alan. Sokağı çok sevdim Marbella yazısıyla birlikte. Tam fotoğraflık. Tarih olarak kimlerin izlerini görüyoruz burada? Fenikeliler ve Romalıların izlerini görebiliyoruz. Aynı zamanda zaten çok uzun yıllar Endülüs hakimiyetinde olduğu için Endülüs hakimiyeti, Endülüs izleri görebiliyoruz mimari olarak. Daha sonrasında da Reconquista döneminden sonra zaten Hristiyan etkisine geçtiği için burada Hristiyan etkilerini de görebiliyoruz tarihi ve mimari olarak. Güzel, keyifli bir yer ama dediğim gibi daha çok lüks yaşamı, işte deniz turizmini, deniz sporlarını, golf sporunu yapabileceğiniz bir yer. Gezmesi keyifli. Malaga'ya gelirseniz bu tarafa belki geçebilirsiniz, hani çok uzun kalmasanız da. Zaten Malaga'ya bağlı olduğu için. Bilmiyorum yani bir daha gelir miyim buraya? Geleceğimi zannetmiyorum ama görülmesi gereken bir yer mi? İspanya'da birçok yeri gezdiyseniz görülmesi gereken bir yer. Ama bence burayı görmektense, görmediyseniz eğer Endülüs'ün diğer şehirlerini, Granada, Malaga, Sevilla, özellikle Sevilla'yı da çok seviyorum. Zaten Granada'ya bayılıyorum. Bu videolarımızı izlemeyenler o videolarımızı da izleyebilirler. Oraları görmek bence çok daha etkileyici olur. Ama dediğim gibi zevkler ve renkler tartışılmaz. Tercih ederseniz anlattıklarımıza göre burayı da tercih edebilirsiniz. Ama sevmedim mi? Sevdim. Ben zaten her yeri severim. Bana gezmek olsun. Şimdi o tarihi kale duvarlarının da yanındayım. Endülüs döneminden kalma. 10. yüzyıldan kalma kalenin duvarları ve surlarını görebiliyoruz. Şu an geldiğim meydanda Plaza de Iglesia, yani kilise meydanı, çünkü burada bir kilise var. Kiliseyle ilgili şunu söylemek istiyorum, sizler için video çektim. Yılbaşı döneminde olduğumuz için, aslında yılbaşı değil,
Noel döneminde olduğumuz için, yani İspanyolca'da Navidad deniyor. Navidad döneminde Belen isimli sahneler kuruyorlar. Yani İsa'nın doğumunun hikayelerinin anlatıldığı, canlandırıldığı sahneler kuruyorlar. Bu onlar için çok önemli. Yani bu otellerin önüne kuruyorlar, ana meydanlara, işte kiliselerin içlerine, İspanya'nın her yerinde görebileceğiniz sahnelerin ismine de Belen diyorlar. Şarkıları var, Navidad şarkıları. Özellikle çocuk şarkıları oluyor bunlar. Ve onları da birçok yerde çalarken duyabilirsiniz. Dini açıdan da böyle bir detay vereyim Noel'le ilgili. Bilmiyor olabiliriz, kutlamıyor olabiliriz ama kültürünü öğrenmek bu ülkelerin benim hoşuma gidiyor. Sizlere de o yüzden bilgilendirmek istedim. Burası restoranların ve kafelerin bulunduğu bir yer, Ancha Sokağı. Burası da keyifli, ben burayı da sevdim. Marbella'nın ikliminden biraz bahsedeyim. Marbella, yani şu an kış ayındayız. Zaten denize yakın, ılıman bir iklime sahip ama burada önemli bir detay var. Marbella deniz dağ kombinasyonu olan bir şehir. Şehrin hemen arkasında Sierra Blanca ve La Concha dağları var. Bu yüzden de aslında rüzgarları kestiği için ılıman bir iklime sahip. Yani aşırı soğuk olmuyor kış ayında olsak bile. O yüzden biz Madrid'den buraya kaçmamızın sebeplerinden bir tanesi de ılıman iklim olmasıydı. Gayet keyifli, rahatça gezebildiğiniz bir kış ayına da sahip. Sokaklarda yürürken Marbella hakkında biraz daha bilgi vermek istiyorum. Marbella özellikle uluslararası nüfusu çok yoğun olan bir şehir. Yani nüfusun yaklaşık %30'u civarını, yani bence çok büyük bir oran, yabancı göçmenler olarak düşünebilirsiniz. Bu çok uluslu yapının içinde kimler var? Onlardan bahsedeyim. Tabii ki İspanyollar var, özellikle Endülüslüler. İngilizler çok büyük bir yabancı grup olarak burada yaşıyor. Almanlar, İskandinavlar, Ruslar ve Orta Doğulular gibi uluslararası nüfus burada yaşıyor. Bir de dijital göçebeler çok fazla burayı tercih ediyor. Çünkü hem sahil yaşamına hem de dijital göçebe olmaya çok uygun bir yer. Emekliler, zengin aileler ve sezonluk ziyaretçiler olarak Marbella'yı bu şekilde nüfusunu isimlendirebiliriz. Zaten geldiğimden beri neredeyse kimse benimle İspanyolca konuşmadı diyebilirim. Konuştum tabii ki de. Ben İspanyolca cevap veriyorum. Tabii ki tipimden de belli oluyor yabancı oldum. Direkt İngilizce konuşuyorlar. Yani bu İspanya'nın diğer şehirlerinde bu kadar İngilizceye maruz kaldığımı hatırlamıyorum. Marbella'nın çok büyük bir oranı İngilizce konuşuyor. Eğer İspanyolca bilmiyorsanız burada çok rahat edebilirsiniz İngilizceyle. Arkadaşlar, bugünlük videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Endülüs turu videolarımı izlemediyseniz onları da izleyebilirsiniz. Yeni yıl sizlere mutluluk, huzur ve sağlık getirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.